Evet arkadaşlar, cümleten merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hepinize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Hiveyos'ta 2 gündür sunucularda saldırı vesaire problemler devam ediyor. Artık girilemez dahi oldu. Bilhassa bir önceki gün ve dün, ya bir önceki gün daha iyiydi. Akşam saatlerinde başladı. Dün çok kötüydü. Bugün hala aynı kötü bir durumda. Ara ara geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor vesaire. Hani bununla ilgili de bir açıklama yapmadılar. Hani şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, sistemimizde güncelleme var vesaire gibi. Hiçbir açıklama yapmadılar. O nedenle de bizler de bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer bir konu, bir tane madenci arkadaş, işte YouTube'da 14.000 takipçisi falan var, abonesi var. 14.000 abone gözüküyor ama kaçı takip ediyor, kaçı ne yapıyor onu bilemiyorum. Ama o konuda da bir şey de söylemek istemem. Geçen hafta bir video yapmıştı. Ethereum 2.0 olayı bitti. İşte kaldırıldı, gündemde değil artık. Herhangi bir şeyimiz yok diye bir video yapmıştı. Ethereum 2.0 gelmeyecek diye. Ama burada aldananlarını söyledik. Hatta birkaç arkadaş da bana bunu belirttiler ama onu aldananlarını söyledik. Orada yapılan röportajda Ethereum 2.0 ismini kaldırdıklarını söylüyordu. Yani isimleri değiştirdiklerini, işte Ethereum 1.0'ı yani POV olanı Layer ismiyle, POS olanı da Consensus ismiyle değiştirdiklerini dile getirmişlerdi. Burada arkadaş tabii dün bir video daha yapmış, ya özür dilerim bilmem ne. Güzel, özür dilemesi güzel ama sen şimdi 14.000 takipçim var diyorsun. Hani bu tür şeylerde biraz daha temkinli olmak lazım. Biraz daha beklemek lazım diye ben de bir tavsiyede bulunuyorum. Özür dilememek bence en güzeli. Hani tabii ki mecbur kaldıysan, bir hatan varsa falan dile, çok güzel bir şey bu ama yani Ethereum 2.0'ın sadece ismi değişti. Yani peki bununla ilgili Valdemar ne söyledi? Neden değiştirdiklerinden bahsetti. Dedi ki Ethereum 1.0'dan Ethereum 2.0'a sizi geçirelim, bilmem ne yapalım diye bazı web siteleri kurulmuş. Bunlar da insanları dolandırdığından ötürü işte 1.0'ı yani POW sistemini, Proof of Work sistemini bundan sonra Layer diye, işte POS sistemini de Consensus olarak anacaklarını belirtmişti. Bunu da tabii arkadaş yanlış anlayınca hemen video, işte ya biraz da şey, yani herhalde YouTube gelirlerinin çok peşine düşen kişiler, abi YouTube gelirlerinde yani Türkiye'de bir şey kazanamaz. Çünkü Türkiye'de reklam veren firmalar YouTube'a genelde yolunda olan firmalar. 3 kuruş 5 kuruş. Reklam şeyleri böyle, bütçeleri böyle adamlar. Vereceksen yayınlarını İngilizce yap. Ulusal, yani uluslararası bir dil olarak kullan. Ve dünyaya açıl. Dünyaya açıl, bak benim sana tavsiyem, madem yani böyle hani Ethereum 2.0 kalktı bilmem ne diye bir video atıp 3-5 tıklanma reklam geliri elde edeceğine İngilizce yayınlar yap. Dünyaya açıl. Çünkü orada reklam bütçeleri daha büyük. Reklam bütçeleri daha büyük ve gelirleri de yüksek olduğu için mesela burada bir reklama 1 dolar verse firma batar yani. Ama oradaki firmalara dokunmaz çünkü gelirleri ona göre. Benden sana bir tavsiye. Diğer bir konuda da her gördüğümüz makaleyi doğru zannedip hemen onun peşine koşmuyoruz. Koşmamak lazım. Araştırmak lazım. Birincil olarak Ethereum 2.0'ın ismini değiştirdiler. Doğru. Tamam, bu konuda hemfikiriz. Ethereum ağı nasıl peki? Şimdi altyapın var senin. Otobanı yapmışsın. Ama otobanın altı komple çamur, çaylak vesaire yani. Bataklık. O yol çökmez mi? Çöker. Ve çöküyor da. İşin garibi çöküyor da. Nasıl çöküyor arkadaşlar? İşte bakın burada çöküyor. Şimdi biz Ethereum'a evet yıllardır Proof of Work'te madencilik yapıyoruz. Rakamlar kazanıyoruz vesaire. Alican diye bir arkadaşım var. Ona da selam olsun. Alican geçen gün beni uyardı.
Dedi ki ya böyle böyle abi dedi. Yani bir sıkıntı oldu ağda. O da nereden fark etti? Bakın şuradan fark etti arkadaşlar. Bu Alican'ın cüzdan adresi. Şöyle Payouts'a geldiğiniz zaman bakın şurada neyi gösteriyor? Senin diyor kazançların. Blok blok kazançların. Her bloktan ne kadar kazandın. Burada 0.0046 almış. 0.00170. Yani bunun bir ortalaması var. Hash gücüne göre. Alican'ın ortalaması da 155 ile 170 arası değişiyor. Tamam. Buradaki çubuk ne abi? 0.0264 vermiş. Alican'ın bu dikkatini çekmiş. Alican hemen girmiş. Buradaki bloklara bir bakayım demiş. 141 09 443 nolu blok. Bakın. 141 09 şurada. Pardon. Evet bakın arkadaşlar. 141 09 443. Çok yaklaştırdığımız zaman biraz geri atıyor ama hemen Alican girmiş. Bu bloğu aramış. Etherchain sitesine girmiş. Evet. Bakalım 141.09. İncelerken normalde bunun ortalaması ne? Her blokta 2 Ethereum verir. 2 Ethereum'un üzerine de TX ve fee ücretlerini koyar. Bakın şu blokta mesela hiçbir işlem, 11 tane işlem var. 2.005 Ethereum vermiş. Doğal bir şey. Çünkü geri kalanını da yakıyor. Yani yakma oranını da şurada görebiliyoruz. 0.10 Ethereum'u da yakmış. Sonra 2.12 vermiş. 1.97'de yakmış mesela şu esnada. Evet gayet güzel çalışmış. Aylardır böyle çalışıyor zaten. Çalıştı. Şurada bir 4 Ethereum vermiş. 13 Ethereum yakmış. Evet çalışmaya devam etmiş. Şunlar sorun değil. 6 Ethereum vesaire çıkabilir bloktan. Bir de bakmış. Şurada 6 Ethereum var. Burada 3 Ethereum var. 3 saniye 9 saniye aralıkla bakın. Sonra 4 saniye sonra 14 Ethereum daha vermiş. 30 saniye sonra 42 Ethereum vermiş. 18 tane de yakmış. Burada 14 tane vermiş. 21 yakmış. Allah Allah demiş. Bizim Alican. İncelemeye devam etmiş. 56 Ethereum vermiş. 16 tane yakmış. 53 Ethereum. 63 Ethereum. Allah Allah. 59, 64, 70, 74, 82, 78, 79, 73 vermiş sonraki blokta. Sonrakinde 82, 97, 89. Sonra hiç işlem yokmuş. 2 Ethereum vermiş. Hiç işlem olmadığı için. Sonra 83 vermiş peşine. Peşine 56 Ethereum daha. Hayda. Ve nereden baksam 1200-1300 tane Ethereum. 1200-1300 tane Ethereum'u vermiş. Bir anda vermiş. Niye vermiş? Nasıl vermiş? Vermiş. Demek ki ağda problem devam ediyor. Ağda sorun var. Yıllardan beri dile getiriyorum. 2018'de adam 4 tane Ethereum gönderdi. Hala yolda. Yıl 2022 gidecek, varacak gittiği yere. Ya gitmekte olduğu yere varacak bir gün ama ne zaman onu kimse bilmiyor. Ethereum geliştiricileri de bilmiyor. Milyar dolarlık bir altyapı burası. Milyar dolarlık şu anda piyasa değeri, belki inanılmaz Ethereum. Zannedersem 211 milyon civarı Ethereum var. Ethereum'un değerini geçin. Piyasadaki coinlerin %65'i Ethereum ağının üzerinde çalışıyor. Sen şimdi bu altyapın var. Bu şeyin var ama sorun var. Bak burada görüyoruz. Ya bu tesadüfen karşımıza gelen bir şey. Ya her zaman biz bu Etherchain sitesini inceleyen insanlar değiliz. Bu tesadüfen karşımıza geldi. Baktık inceledik. Evet doğru. Vermişsin burada 56 tane Ethereum. Madem orada 56 Ethereum verdin 121 işlemde. Abi burada 104 işlemde niye 2 Ethereum verdin? 413 işlemde 2 Ethereum verdin. Ama burada
121 işlemde 56 Ethereum verdin. Demek ki ağında sorunlar devam ediyor. Ağda bu sorunlar varken, yani bu 3 günlük bir mevzu. Ağda bu sorunlar varken sen nasıl kaldırıp da ağ update edip difficult bombu bırakıp içerisine POW madencilerin zorluğunu artırıp çıkacaksın? Ağ eskiden 2 ağ şu şekilde devam ediyordu. Şu an birleştirdiler. EIP 1559'dan sonra ağlar birleşti. Ve testler de yapılıyor. Yapılmıyor değil. EIP 1559'u pardon bakın Ethereum 2.0'ı 2018 yılında getireceklerdi, getiremediler. 2019'u getiremediler. 2020'nin 1. ayında gelecekti, olmadı. 2020'nin 4. ayı olmadı. Kasım ayı olmadı. 2022'ye geldik. Hala yok. EIP 1559 2021'de gelecekti. Pardon 2020 yılında gelecekti. Olmadı. 2021'in Nisan'ında gelecekti, olmadı. Haziran dediler, olmadı. Temmuz'da denediler, olmadı. Ağustos'ta geldi. Artık 2 Ethereum'a düştü ödemeler. Minimum 2 Ethereum'a geldi. Buradaki dediler ki TX fee ücretlerini yakacağız biz. İyi, yakın. Yakıyorlar da zaten. Çatır çatır yanıyor. Sonrasında dediler ki biz bir de difficult bomb atacağız. Zorluk bombası atacağız. Ağdaki zorluğu bir anda çok yükselteceğiz. Tamam. Yükselt abi. Ondan sonra dedi biz dedi şey yapacağız. İşte 2.0'a geçişimiz kolaylaşacak. Eylül'de atacaktın, atamadın. Kasım'da atacaktın, atamadın. Bu bizim daha deminki YouTuber arkadaş da Kasım'da Ethereum madenciliği bitiyor diyordu. Bitiremedi. Olmadı yani, bitmedi. Ocak dediler, olmadı. Şimdi diyorlar ki Haziran'da. Zorluk bombasını attığı zaman ağın içine ne olacak? Ağdaki matematik işlemleri ekran kartlarının çözemeyeceği bir hale gelecek. Yani orada bir yazılım koyup bundan sonra ekran kartı madenciliği bitti demeyecekler. Yani bunu zaten dile getiriyoruz uzun zamandır. Okuduğumuz makalelerde şurada burada hep anladığımız bu. Bize anlatılan bu. Sen şimdi bunu bir makas gibi kesmeyeceksen, ağ diyorsun zorluk bombası atacağım. Ağdaki zorluğu yukarıya kaldıracağım. Tamam, ekran kartları yani zorluk arttığı zaman hash oranı düşecek. Yani hash karşılığında kazancın düşecek. Tamam, ona da razıyım. Peki bu taraftan sen o zaman o dediğin yani notlar nasıl çözüm yapacak? Ya sen not oluşturacaksın, o notlar çözecek. Ekran kartından daha kaliteli bir sistem değil not. Yani bu dediğiniz oluşturacağınız notlar, not sistemleri, nodüller, ağın merkeziyetsizliği ne olacak? Hani zaten kripto varlıkların mantığı neydi? Satoshi Bitcoin'i neden üretti? Veyahut da Satoshi ile 11 tane geliştiricisi. 30 yıldır çalıştıkları bir sistemdi bu. Neden ürettiler abi? Sen merkeziyetli hale getir diye mi? Şimdi mesela öyle paralar var ki adam istese şu anda Ethereum ağını saldırıya açabilecek tek pozisyon var. %51 saldırısı ve sunucularının serverlarını yerinin bulunması. Başka bir şey yok. Şimdi zaten riglerde olduğu için merkeziyetsiz bir yapın var senin. Sen bu merkeziyetsiz yapıyı ne diye merkeziyetli yapıya getirmeye çalışıyorsun ki? Hani zaten doğasına aykırı. Şimdi adamlar anarşi gibi ürettiler bunu. Yani kaos çıkartmak istediler. Bitcoin'i yaratan yani o düşüncenin, o zekanın arka planında ne vardı? Bir çılgınlık vardı yani. Ve bu tuttu. Sen şimdi neden buna ihanet ediyorsun? Niye merkeziyetli hale getiriyorsun? 200 milyon Ethereum var. Adam oturdu 200 milyon Ethereum'un 150 milyonunu aldı. Ne yapacaksın abi? Hani senin merkeziyetsizliğin nerede kaldı? Sözleşmende yazıyor merkeziyetsiz olman lazım. Yok. Sunucuları koyacaksın sunuculara. Bak Hiveyos. İşte bak sunucuları ya saldırı altında ya da çöktü yani. O kadar yoğun bir şey var ki çöktü. Belki de DDoS alıyor şu an, bilmiyoruz. Yani bu hale gelmeyecek mi Ethereum? Bu hale gelmeyecek mi Ethereum?
Mecbur gelecek abi. Gelir de yani. Gelmemesi için hani bunu düşünmek çok mantıksız. Şimdi bu saldırı haline niye getiremiyorlar? Ele niye geçiremiyorlar? Merkeziyetsiz olduğun için. Hani bunu ben düşünebiliyorum cahil aklımla. Sen neden düşünmüyorsun veya düşünemiyorsun? Yani şöyle mi olacak işte 2 saattir giremiyoruz Helios'a. Şimdi girebildik. Yok yavaş. Ha böyle mi olacak yani? Ethereum abi bu mu olacak? Saniyede 100 milyon işlem yapacağım diyordum. Böyle mi yapacaksın yani? Ya düşünsene DDoS saldırılarına karşı ne yapacaksın abi? Beni ayıktır hadi. Biz diyor güvenliğe daha fazla para ödeyeceğiz. Ya istediğin kadar güvenliğe para öde. Senin yerin sabitse, görülebiliyorsa, varsa, tespit edilebiliyorsa bittin abi. Mutlaka ve mutlaka senden daha iyisi var. Yani insan yazılımsal olarak baktığın zaman her konuda öyle. Senden daha iyisi var. Onu nasıl sağlayacaksın? Yani merkeziyetsizliğin ne olacak? Çöp olacak. Düşünmüyorsun demek ki onu. Yeşil enerji, meşil enerji gazlarına gelip Ethereum'a ihanet ediyor Ethereum geliştiricileri. Bence. 2.0'a geçmekle böyle olacak. Ha geçebilecekler mi? Ben geçemeyeceklerini umut ediyorum. Peki geçerlerse biz ne yapacağız? Şimdi biz pol madencilik yapan insanlarız. Ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapacağız. Tabii ki mecburen diğer coinlere geçiş yapacağız. Yani işte birçok coin var kazılabilen. Bunlara geçiş yapacağız. Nasıl geçeceğiz? Geçme imkanı nasıl sağlanacak? Nasıl olacak? Şimdi hatırlarsanız 4 GB kartlar geçen yıl kazımdan düştü. Ethereum kazan kartlar kazımdan düştü. Evet. Peki düştükten sonra ne oldu? Şimdi bakın şöyle hesap edelim. Bu geçmişler 2016'lar. 8 TL kazım varmış. Şurada fiyat çöküşü. Şurada da işte bakın bu tarihlerde 4 GB kartlar A'dan düştü. Abi A'dan düştükten sonra olayı görüyor musun? Artışa bak. Peki buradaki 7.72 bakın şöyle yapayım 8.17'den gelmiş 6'ya düşmüş. Yani %25 bir hash gitmiş başka coinlere. Peki oradan oldu ne değişti? Bir şey değişti mi? Hiçbir şey değişmedi. Hatta coinler prim yaptı. Yani Raven coin kaç kuruştu? Ne kadar oldu yani? Şimdi madenci, şimdi Ethereum niye Ethereum oldu? Arkasında madenci vardı. Ethereum oldu. Ergo kaç kuruştu? Madencilerle birlikte kaç kuruş oldu? Sonrasında Ethereum Klasik hakeza öyle. Madencilerin takıldığı coin her zaman prim yapar. Bu böyledir. Yıllardır böyle olmuştur. Bunun sistemi değiştirecek bir şey varsa bunu da göstersinler. Biz de bakalım. Bu böyledir yani. Madenci bir coin'in arkasına takıldıysa o coin prim yapar. İşte en son merkeziyetsiz internet TNT coin. Kaç liraydı? İşte ağını genişlettikçe ne kadar oldu? Ağ kullanılıyor mu? Kim kullanıyor? Ne kadar kullanıyor? O çok önemli değil ki. Önemli olan ne? Madenciler var mı arkasında? Madencinin olduğu coin yükseliyor. Bu şekilde düşünürsek de bu kadar gücün bir ağa geçtiği zaman o coin'in fiyatında çökme olur falan filan ben inanmıyorum. Hani bu güç başka coin'lere geçtiği zaman da bence yükselme devam edecek. Yükselecek yani. Fiyat yükselecek. Çünkü Bitcoin fiyatına bakın. Hash oranı ne zaman tepeye gelirse orada fiyat da tepe yapıyor. Yani hash oranıyla on-chain analizleri diyorlar bunlara. İşte madenciler satıyor. Madencilerin hash oranı ne oldu vesaire diye. Teknikçiler analiz yapıyor o şekilde. Genelde onların analizleri tutmadığı için hiç kafaya takmıyorum ama hash oranı yükseldiği zaman Bitcoin fiyatı da yükseliyor. Demek ki bunda bir yani ne kadar çok madenci varsa o kadar çok kazanç düşüyor mantığı yok.
Yükseliyor çünkü. Kazakistan'da madenciler iş bıraktı. İşte hatırlarsınız. Ne oldu? Fiyat çöktü. Madenciler azalınca fiyatın yükselmesi lazım. Mantığa bakarsan. Ama yok. Düştü. Çin madencileri kovdu. Fiyat düştü. A'daki maden yapan kişi sayısı azaldı. Hash azaldı. Fiyatın yükselmesi lazım. Ama o değişmiyor işte. Çünkü ne kadar çok makine varsa o kadar çok fiyat artıyor. Çünkü çıkan şey belli ortada. Ya pasta belli. Madenciler kazım bırakınca bak fiyat çöküyor ama. Şimdi mesela ben Ethereum'da düşünüyorum yani ne olacak? Ethereum bence kendi ayaklarına sıkıyor yani. Ha bunu getireceklerse bence o zaman şu anda yapılması gereken şeyler bu diğer maden yani bu hash gücünün kayabileceği coinlerden satın alıp beklemek. Doğrusu bu. Ben öyle düşünüyorum. Ve bunun da ne zaman olur? Konsensusa ne zaman geçerler layer'dan? Hani bizim PoW madencilik layer oldu ya artık. Bunda ne zaman geçerler? Onu da ben hala yıl sonunu düşünüyorum. Çünkü şuradaki geliştiricinin yaptığı açıklamalarda çok saçma şeyler de buldum. Ya da bizim çeviri açısından saçma oluyor. Yani çünkü çok teknik tabirleri çevirmeyi bilmiyoruz. Veyahut da işte çevirmenler de bunu çevirirken hatalı çeviriyorlar. İngilizce bilen kişiler de mesela hani dinlettiğimiz zaman şu röportajı bazı yerleri anlayamıyorlar, çözemiyorlar. Çünkü teknik tabirler kullanıldığı için. Ama burada anladığımız nokta bunlar dahi bilmiyor. Yani difficult bomb'u attıktan sonra ne olacak? Bilmiyoruz diyor. Yani her şey olabilir diyor. Bilmiyor yani. Ha şu röportajı da izlerseniz İngilizcesi çok iyi olan arkadaşlar zaten bir şeyler elde ederler. Yani buradaki geliştirici arkadaş aha diyor bombayı atacağız ama diyor ne olacak? Ekran kartları diyor kazım bırakacak. Notlar kazacak. Nasıl kazacak? Onu da anlatamıyor ya. Bilmiyor. Diyor ki yani bakacağız diyor. Geri döner misin? Geri dönmeyiz diyor. Dönemeyiz diyor. O zaman sen bunu beceremezsen ki A'da hala sorunlarım var. Küçük diyor bug'lar falan olabilir diyor ama büyük olursa diyor zaten diyor devam edeceğiz falan. Yani olayı tamamen çözeceğiz diyor. Hatta bir sözünde de 35. dakika herhalde bizim Alican gönderdi gene. Orada diyor ki işte 6 ay sonra geçeceğiz gibisinden bir şey söylüyor. Bu da Mayıs değil Haziran ayını Haziran değil Temmuz veya Ağustos ayını işaret ediyor diyebiliriz. Ama Ethereum'da şöyle bir şey var. Ethereum'un ne kadar geliştiricisi varsa örnek veriyorum 10 tane. Burada çoğunluğun dediği olmuyor. Herkesin yapması lazım. Yani bir konuda herkesin evet veya hayır demesi lazım. 9 evet bir hayır olmuyor arkadaşlar. 10 evet 0 hayır okey diyorlar. Tamam güncellemeyi atabiliriz. O yüzden Ethereum konusunda hala bu 2.0 ile ilgili falan filan problemler var. Ve insanların ne dediğini de önemsemeyin. Çünkü o adamın geçen hafta yaptığı video ile Ethereum 2.0 gelmeyecek deyip araştırmayan arkadaşlar rig aldılarsa geçmiş olsun. Sıfırdan rig'e girdilerse. Girer mi? Girer abi. O da ayrı bir şey ama hani mantık olarak yani benim de sözümü çok fazla kale almayın. Çünkü biz de burada kafadan yorum yapıyoruz. Tecrübelerimizi paylaşıyoruz vesaire. Araştırın, inceleyin. O şekilde çözüm yolları bulun bence. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.